Merhaba arkadaşlar, mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün maydanoz yetiştirme ile ilgili kısa bir video paylaşacağım sizlerle. Şu an maydanoz yetiştirmenin tam zamanı arkadaşlar. Tohumlarımı hazırladım, bahçeyi hazırladım. Şimdi hemen dikimi yapacağım. Özellikle maydanozu Mart ayı gibi, Nisan ayı gibi dikebilirsiniz. Bu aylarda özellikle dikerseniz bir yıl boyunca rahatlıkla yiyebilirsiniz. Yaza doğru diktiğinizde tohum çıkarma ihtimali daha yüksek oluyor ama özellikle Mart ayında, Şubat-Mart ayında dikebilirsiniz. Karasal iklimin olduğu yerlerde, özellikle daha soğuk yerlerde, yüksek yerlerde Nisan ayı gibi de dikebilirsiniz ama bizim burası sıcak olduğu için şu an Şubat sonlarındayız biz. Bu zamanlarda da yine Şubat, Mart, Nisan bu aylarda özellikle dikim yapabilirsiniz. Tohumunuz varsa kendi tohumunuzu kullanın. Yoksa da böyle kiloyla da satılıyor arkadaşlar. Maydanozu bu şekilde bulabilirsiniz ya da paketlerde satılıyor. 2 metrekarelik bir yer için yaklaşık 2 kaşık kadar tohum kullanabilirsiniz. Yaklaşık 5 lira falan tutar bu da. Şimdi öncelikle toprağı hazırladım. Çapaladık toprağı, iyice yumuşattık. Toprağa özellikle yumuşak olmasına dikkat edin. Maydanozu dikmeden önce hazırlayacağınız yeri bir sulayın arkadaşlar. Suladıktan sonra çapalayın. Her tohumu diktiğiniz yer, fidanı diktiğiniz yer ya da işte çelikten bir şey diktiğinizde, çiçek diktiğinizde her zaman söylüyorum arkadaşlar. Özellikle toprağın tavlı olması gerekiyor. Yani toprak önceden bir sulanması gerekiyor. Nemli toprağa dikim yapmanız gerekir. Burası nemli bir topraktı. Yağmur yağdığı için biz de üzerine şu an çapaladık. Toprağı yumuşak hale getirdik. Daha sonra şu şekilde tohumları aralara serpeceğim. Bu yöntemle dikim yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Tohumlarınız fire vermeden yeşerir arkadaşlar. Özellikle bakın tohum yetiştirme konusunda sıkıntı yaşayanlar bu uyguladığım yöntemi uygulasınlar. Kesinlikle bir sıkıntı yaşamadan tohumlarınızın çıktığını göreceksiniz. Çok fazla sık da dikmeyin, çok fazla seyrek de olmasın. Tohumları belli aralıklarla dikmeye özen gösterin. Aynı yöntemle saksıda da yetiştirebilirsiniz. Daha önceden saksıda maydanoz yetiştirme ile ilgili de videolar paylaşmıştım. Yukarıdaki linke tıklayarak ona da ulaşabilirsiniz. Herkesin bahçesi olmayabilir ama saksıda da bu şekilde yetiştirirseniz evinizin ihtiyacını rahatlıkla karşılarsınız. Tohumları orantılı olarak toprağın üzerine ektikten sonra üzerini hayvan gübresiyle kapatacağız. Bu şekilde hayvan gübresini orantılı bir şekilde üzerine yayıyoruz. İnce bir tabaka halinde olacak. Çok fazla sık olmamasına özen gösterin. Dediğim gibi aynı yöntemi evde de yapabilirsiniz. Evde hayvan gübresi kullanamazsanız da yine böyle üzerine ince bir tabaka halinde çiçek toprağı da dikebilirsiniz. Ama hayvan gübresi tabii ki gıdası fazla olduğu için daha iyi bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Daha güçlü, daha verimli olarak maydanozlarınızın yetişmesini sağlıyor. Bakın bu şekilde ince bir tabaka halinde üzerini tamamen kapatıyoruz. Normalde bahçeye dikeceğiniz tohumların hepsinde de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde dikerseniz hiçbir sıkıntı yaşamadan maydanozlarınızı rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Dereotu, tere, roka ne dikerseniz dikin. Aynı bu yöntemle dikerseniz hiçbir sorun yaşamazsınız kesinlikle. Normalde bahçede çim diktiğinizde de yine aynı yöntemi uyguluyoruz. İnce bir tabaka halinde hayvan gübresini üzerine serpebilirsiniz. Hayvan gübresini 1 santim kadar ince bir tabaka halinde toprağın üzerine serptikten sonra çok hafif bir şekilde üzerine bastırıyoruz. Çok fazla bastırmayın. Tohumların çıkma ihtimali zor olur o zaman. Yani bu şekilde ayağınızla hafif yapabilirsiniz. Saksıda da elinizle hafif bir şekilde bastırabilirsiniz. Dikme işlemini tamamladıktan sonra üstünü bu şekilde naylonla kapatıyoruz. Tohumlar filizlenmeye başlayana kadar naylonla kapalı kalacak. Daha sonra tohumlar filizlenmeye başladıktan sonra artık üzerini açmanız gerekiyor. Aksi halde naylonun içerisinde yanar bitkileriniz. O yüzden sadece tohumlar filizlenene kadar kapatacağız. Naylonla kapatmanın maksadı da toprağın nemli kalmasını sağlamak. Toprak nemli kalacak bu şekilde. Sık sık sulamanız da gerekmeyecek. Toprak nemli kalacak ve tohumlarınız daha hızlı bir şekilde filizlenmeye, çimlenmeye başlayacak. Bu yöntemle havada sıcak olursa özellikle bir 15 gün içerisinde artık tohumlar çimlenmeye başlıyor, filizlenmeye başlıyor. Ondan sonra üzerini açıyoruz. Özellikle bir de ilk diktiğiniz zaman tohumlar yeni filizlenmeye başladığında sulamayı ihmal etmeyin. Özellikle ilk zamanlarda sulama çok önemli. Toprak kuruduğunda bitkiler daha çok cansız olduğu için hemen kurumalar meydana gelebilir. Yani dikmiş olduğunuz tohumlar tekrardan kuruyabilir. O yüzden ilk günlerde özellikle toprağın nemli tutmaya özen gösterin. Sık sık sulamayı ihmal etmeyin. Bu görmüş olduğunuz maydanozlar da geçen yıl bu zamanlar diktiğimiz maydanozlar. Yazın çekmiştim bu görüntüyü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça güzel büyüyorlar. Bu anlattığım yöntemle dikerseniz kesinlikle siz de sorun yaşamazsınız. Yani
tohumların yeşermeme ihtimali olmaz. Ve maydanoz diktikten bir yıl sonra, yani bir yılı doldurduktan sonra tohum çıkarmaya başlar. O yüzden tohum çıkarmaya başlamadan biz yenisini dikeriz. Tohum çıkarınca da tabii ki o tohumları alıyoruz, saklıyoruz. Sonraki senelerde de yine o tohumu kullanıyoruz. Sulama konusuna da hemen kısaca değinelim. Sulama konusu bulunduğumuz iklim koşullarına göre, toprağın yapısına göre farklılık gösterir arkadaşlar. Bitkinin durumuna göre suya olan ihtiyacını sizin gözlemlemeniz gerekiyor. Fazla sularsanız bitkide sararmalar meydana gelir. Az sulayınca da kuruma olur. O yüzden toprak kuru olmayacak şekilde az az sulama yapmanız gerekiyor. Maydanoz yetiştirmede güneş de çok önemli arkadaşlar. Güneş görmezse cılız bir şekilde yetişirler. İyi gelişim göstermezler. Yine hayvan gübresi kullanımı da çok önemli. Bakın dikerken ben hayvan gübresini kullandım. Biz bu şekilde bolca hayvan gübresi kullandığımız için ekstra kimyasal, herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz. Zaten çok iyi bir şekilde gelişim gösteriyor. Hayvan gübresi kullanmazsanız maalesef besin takviyeleri yapmanız gerekiyor. Toprağın besin değerini hayvan gübresi arttırdığı için tabii ki gelişimini otomatik olarak daha iyi bir şekilde etkiliyor. Ayrıca kullanmış olduğunuz toprakta, yani bahçede veya saksıda kullandığınız toprakta yumuşak olması gerekiyor. O yüzden dikmeden önce toprağı iyice çapalayın, havalandırın. Böylelikle toprağın yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bunlar sadece arkadaşlar. Siz de bunlara dikkat ederek evinizde veya saksıda maydanozu rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Saksıda maydanoz yetiştirme konusunda da videolarım mevcut arkadaşlar. Yukarıdaki linke tıklayarak onları da izleyebilir. Siz de saksıda maydanoz yetiştirmeyi veya bahçede maydanoz yetiştirmeyi deneyebilirsiniz. Maydanoz her evin sürekli ihtiyaçlarından biri, evin olmazsa olmazlarından biri de diyebiliriz. Bu yüzden bahçede yetiştiremiyorsanız, imkanınız yoksa en azından saksıda yetiştirmenizi tavsiye ederim. Hem görüntü olarak güzel olur, böyle yeşillik olur evinizde, hem de ev ekonomisine katkı sağlamış olursunuz arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Anlatmadığım konu varsa, sormak istediğiniz sorularınız varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.